Tarih boyunca birçok hükümdar yönetim şekliyle adını duyurmayı başarmıştır. Bu hükümdarlar arasında acımasızlıklarıyla tarihe adını yazdırmış kişiler de vardır. İşte tarihe en çok gaddarlıkları ile damga vuran hükümdarlar. İyi seyirler. Caligula. İnsanlık tarihinin gördüğü en büyük medeniyetlerden bir tanesi olan Roma İmparatorluğu'nun başına sayısız lider geçti. Ama bunların hiçbiri Caligula kadar silinmez izlerle tarihe geçemedi. Caligula, Roma'nın ilk imparatorlarındandır ve oldukça kısa bir süre hüküm sürmüştür. Ancak tam bir ruh hastası olduğu için adını tarihe korkunç bir şekilde yazdırmayı başarmıştır. Caligula aslında sıradan bir çocuktu ve imparator olduktan sonra da başarılı işlere imza attı. Fakat saltanatının ilk yıllarında bir hastalık geçirdi ve tarihçilere göre o günden sonra gerçek anlamda delirdi. Konsül yapmaya bile çalıştığı atı dışında çevresindeki kimseyi sevmedi ve onlara büyük eziyetler yaptı. Caligula kimdir? Gelin yakından bakalım ve onu tarihe geçiren garip davranışlarını görelim. Gerçek adı Gaius olan Caligula bir Roma hanedanlığında doğdu. Saygın babası General Germanicus onu savaşlara götürürdü ve Caligula'yı Roma savaş kıyafetinin minyatür bir versiyonuyla giydirirdi. Askerler küçük generali çok seviyorlardı ve ona küçük çizme anlamına gelen Caligula lakabını verdiler. Sonunda Caligula büyüdü ve yakışıklı biri değildi. Aksine uzun boylu, sırık gibiydi. Solgun bir yüzü ve çok tüylü bir vücudu vardı. Tahta ilk geçtiği dönemlerde Roma halkı onunla çok fazla alay ettiler ve keçi gibi göründüğünü söylediler. Sonunda Caligula alay konusu olmaktan bıktı ve var olduğu sürece keçi sözünün kullanılmasını ima edilmesinin suç olarak değerlendirileceğini ilan etmişti. Caligula'nın çılgınca davranışı, görünüşünü taklit etme eylemini yasakladığında başlamıştı. Kısa süre sonra Roma'daki hemen hemen herkesten şüphelenir oldu ve bu tamamen takıntı haline geldi. Caligula, imparator olarak atandıktan birkaç ay sonra ciddi bir hastalığa yakalandı. Birinin kendisini zehirlemeye çalıştığına inanan Caligula asla tamamen iyileşemedi. Daha sonraları sağlığı bedensel olarak düzelmiş olsa da zihinsel olarak aynı değildi. Bu olaydan sonra aşırı derecede paranoyaklaştı ve apaçık delirdi. İlk paranoya eylemlerinden bazıları ailesini ve arkadaşlarını ihanet etmekle suçlamak ve öldürülmeleri ya da sürgün edilmelerini emretmekti. Caligula'nın içinde hala aklı başında bir taraf kalmış mıydı? Yoksa dönemin komutanları mı iyiydi bilinmez ama kendisi hasta olduğu dönemde bile bölgedeki pek çok karışıklık bastırıldı. Limanlar geliştirilerek deniz ticareti iyileştirildi, Mısır ithalatı arttırıldı. Sayısız kamu işi başarıyla tamamlandı. Her şeye rağmen Caligula iyi işler yapıyor gibi görünüyordu. Derken Galya seferi başladı. Caligula Roma savaş ahlakını hiçe sayarak karşısındaki esir aldığı Galyalı askerleri aşağıladı. Yetmezmiş gibi kendi askerlerini sahile götürdü ve ganimet olarak deniz kabuğu toplattı. Olayın detayları ve bunu neden yaptığı bilinmiyor ama tarihçilere göre bu yapılanları gerçek anlamda delirdiğinin en büyük kanıtıydı. Başlangıçta Roma halkının çoğu Caligula'yı hükümdarları olarak görmekten mutluluk duyuyordu. Ordunun üyelerine büyük ikramiyeler verdiği, haksız vergilerden kurtardığı ve yasa dışı yollarla cezaevine gönderilen herkesi serbest bıraktığı için halkın sevgisini kısa sürede kazanmıştı. Hasta olduktan sonra çok tutarsız davrandı. Bazıları onu deli olarak adlandırırken günümüz tarihçileri epilepsiden muzdarip olduğunu ve sürekli olarak nöbet korkusu içinde yaşadığını gösteren kanıt olduğuna inanıyorlar. Dışarıda durup ayla konuştuğu biliniyordu ve bir zamanlar dolunay etkileri epileptik olaylarla bağlantılanıyordu. Ayrıca ikisi de hipertiroidi belirtileri olan uzaklara dalıp gitmek ve sık sık asabileşmek özellikleri gösteriyordu. İmparator olmasının üzerinden sadece birkaç ay geçtikten sonra kendisine karşı gibi görünen herkesi öldürtme emirleri verdi.
Davranışları tuhaflaşmaya başlamıştı ve Roma'da onu destekleyen kimse kalmamış ve herkes ondan nefret ediyordu. Bazı nedenlerden dolayı insanları asmak ya da kafalarını kesmek bir imparator karakterinden uzak görülmez ve muhtemelen söz konusu düzende kötülük olarak bile değerlendirilmez. Ancak Caligula sadece cinayet değil, işkence delisiydi. İnsanlara işkence yapmaktan çok fazla zevk alıyordu ve hatta işkence oturumlarını halka açık etkinliklere dönüştürdüğü de bilinmektedir. Bir keresinde bir adamı bağlayıp 3 ay boyunca zincirle dövdü ve zindandan çıkarıp halkı topladığı meydana getirip insanların nefes aldıklarında kangren olmuş beyninin kokusunu almalarını sağladı. Caligula vücut mutilasyonu saplantılıydı. Bilmeyenler için bir parantez açmam gerekirse, vücut mutilasyonu bazen ölüme neden olan herhangi bir canlı vücudunun görünümünü veya işlevini bozan fiziksel yaralama eylemidir. İnsanları halka dövdürmenin yanı sıra insanların bedenlerini de parçalamayı sevdiğini söyleyenler vardı. Görünüşe göre en sevdiği işkence aleti kılıcıydı. İnsan omurgasından modellenen testere şeklinde özel bir kılıcı vardı. Kılıçla ilgili en kötü şey kanın hızla kurbanın beynine gitmesine neden olmasıydı. Bu durumda bayılmak imkansızlaşıyordu. En sevdiği halka açık etkinliklerden biri Maximus Sirk'inde açlıktan ölmek üzere olan vahşi hayvanlar tarafından bir çırpıda yenecek olan suçluları büyük çukurlara atmaktı. Aç aslanların kurbanların peşinden gitmesini özellikle severdi. Bir keresinde aslanlar getirilmeden önce suçlular kaçtığı için çok sinirlendi. Daha sonra şeytanın bile aklına gelmeyecek bir şey yaptı. Bu ölümcül etkinliğe seyirciler arasından rastgele insanları dahil etti ve suçsuz insanları aslanlara resmen yem etti. Sonunda yaşayan bir tanrı olduğunu söyleyip Roma İmparatorluğunda yaşayan tüm insanların kendine böyle davranması gerektiğini emrettiğinde kendi sonunu hazırlamıştı. Bu söylemden sonra ilk işi saray ile Jüpiter tapınağı arasındaki köprü yapımını emretmek oldu. Böylece düzenli olarak diğer tanrılarla zaman geçirebilecekti. Buna ek olarak Caligula, Herkül, Merkür, Venüs ve Apollo gibi tanrılar, yarı tanrılar ve tanrıçalar gibi giyinmeye başladı. Sanki kostümler ve çirkin emirler yetmiyormuş gibi kendisinden tanrı diye söz ederdi. Ayrıca Roma tapınaklarındaki tüm tanrı heykellerinin yüzünü kendi yüzüyle değiştirtti. Hatta bir dönem ilişki içinde olduğu kız kardeşini de tanrıça ilan edip tüm Romalı kadınlara ona dua etmesini emretmiştir. Caligula sık sık her istediğini yapabileceğini söylüyor ve kendisinden korktukları sürece insanların ondan nefret etmelerini umursamadığını bağırıyordu. Atı Incitatus ise belki de Caligula'nın sevdiği tek şeydi. Onun için mermerden özel bir ahır ve altından bir yemlik yaptırmıştı. Roma'da eşi benzeri olmayan süslü mücevherlerle dolu bir gerdanlığı atına takan Caligula, onu senatoya konsül yapacağını söylemişti. Detayları bilinmiyor ancak atı ile arasındaki ilişkinin daha sapkın detaylara sahip olduğunu söyleyen de vardır. Büyük olasılıkla Caligula'nın hayatı boyunca yaptığı en büyük kötülük bir aileyi tümüyle öldürmesidir. Felaket, bir Roma vatandaşının nefret edilen liderin yüzüne hakaret etme cesareti olduğunda başladı. Caligula bu hakarete korumalarına adamı bağlamalarını ve zincirlerle dövmelerini emrederek yanıt verdi. Aynı zamanda adamın ailesini toplamak için başka gardiyanlar gönderdi ve en büyüğünden en küçüğüne çocuklarının hepsini herkesin gözü önünde idam ettirdi. Kalabalık bu görüntüden tiksindi ve isyan etmeye başladı. Bunu fark eden Caligula, ailenin son kalan üyesi 12 yaşındaki kıza odaklandı. Tüm ailesinin öldürüldüğünü gören ve sokakta ağlayarak bekleyen kıza, hala bakire olduğu için Roma yasalarına göre Caligula kızı öldürememişti. Bu yüzden de Caligula, cellada kıza önce tecavüz etmesini, ardından öldürmesini emretti. Bunca iğrençliğin üstüne bu manyağı durduracak kimse yok muydu diye sormanız çok isabetli olur. Çünkü sayısız kere suikaste uğramıştır. Tabii ortada demokrasi yok, seçim yok.
Manyak bir imparatordan kurtulmanın tek yolu onu öldürmek. Caligula sayısız suikastten de sağ olarak kurtulmuştur. Tanrı kompleksinin de zaten bu kurtuluşlar sonrası ortaya çıktığı düşünülür. En sonunda 41 yılının 24 Ocak günü Caligula kendi muhafızları tarafından tam 30 bıçak darbesi alarak oracıkta öldürüldü. Sonuç olarak Caligula Roma halkı tarafından çok nefret edildi. Cesedi sokakta çürümeye bırakıldı ve kalıntıları köpekler tarafından yenildi. Roma halkı Caligula şeytanı öldü, biraz nefes alırız artık derken tam 13 yıl sonra Caligula'yı aratmayan bir imparator daha tahta geçti. Nero. Dünya tarihinde sayısız sapkın lider ile karşılaşmak mümkün. Ancak hiçbiri Nero olarak bilinen Roma İmparatoru Lucius Domitius Aenobarbus kadar tüyler ürperten biri değildi. Koskoca Roma'yı bile yaktığı iddia edilen İmparator Nero hakkındaki bazı bilgilere bakalım ve bu sıra dışı tarihi figürü yakından tanıyalım. Nero, İmparator Claudius'un üvey oğludur ama yaşı gerçek oğlu Britannicus'tan büyüktür. Claudius, milattan sonra 54 yılında karısı Agrippa tarafından hazırlanan bir mantar tabağı yedikten sonra gizemli bir şekilde öldü. Yani zehirlendi. Öyle ki Nero döneminde mantar tanrıların yemeği olarak adlandırıldı. Claudius öldükten sonra tahta geçmesi gereken Britannicus 14 yaşından küçük olduğu için geçici olarak tahta 17 yaşındaki Nero geçti. Britannicus tahta çıkacak yaşa gelmesinden bir gün önceki gece yapılan eğlencede bir kadeh şarap içtikten sonra gizemli bir şekilde öldü. Yani o da zehirlendi. Ama ne Claudius ne de Britannicus'un ölümünün ardındaki sır hiçbir zaman ortaya çıkmadı. Böylece Nero, Roma İmparatorluğu'nun tartışmasız lideri oldu. Nero'nun annesi Agrippina'nın iki kocası da gizemli bir şekilde ölmüştü. Sonunda oğlunu tahta çıkarmış ve hatta paralara kendi yüzünü bile bastırmıştı. İçindeki iktidar hırsının alevi bir an olsun sönmediği için sık sık Nero'nun işlerine karışır olmuştu. Son olarak Nero'nun Poppaea Sabina ile olan ilişkisine de karışınca Nero kararını verdi. Agrippina milattan sonra 59 yılında Napoli körfezindeki bir kır evinde Nero'nun sadık bir kölesi tarafından hiç de gizemli olmayan bir şekilde öldürüldü. Bir insan öz annesini nasıl öldürür diyebilirsiniz. Ancak Nero için bu bile hafif kalmıştır. Nero'nun ilk karısı Claudia Octavia erdemli bir eş olarak biliniyordu. Fakat Nero kısa sürede bu kadından sıkıldı ve sık sık tartışmaya başladı. Hatta birkaç kez karısını boğmaya çalıştı. Baktığı olmuyor, onun kısır olduğunu bahane ederek boşandı ve sürgüne gönderdi. Claudia Octavia'nın Roma'dan ayrılmadığı haberini alınca ölüm emrini verdi. Claudia Octavia'nın damarları kesildi, sıcak bir küvete konularak kan kaybından ölmesi sağlandı ve son olarak kellesi imparatora gönderildi. Nero'nun Claudia Octavia'dan boşanma nedeni aslında metresi olan Poppaea Sabina'nın hamile kalmasıydı. Hemen onunla evlendi ve 4 ay sonra ölecek bir çocukları dünyaya geldi. Ancak Nero ondan da sıkıldı ve sık sık kavga etmeye başladı. Poppaea Sabina ikinci çocuklarına hamileyken Nero kadının karnına korkunç bir tekme attı. Poppaea Sabina milattan sonra 65 yılında öldü. Ölümü sonrası Nero'nun bir yas dönemine girdiği söylenir. Çünkü bu cinayet yanlışlıkla olmuştur. Nero her ne kadar şiddet yanlısı sapkın bir adam olsa bile yine de imparatorluğunun ilk yıllarında halk tarafından epey seviliyordu. Adamda şeytan tüyü vardı. Sık sık tüm halkın katılacağı büyük festivaller yapıyor, insanların gönlünü hoş ediyordu. Hatta Part kralının Roma'ya geldiği büyük bir tören bile düzenledi. Yıllarca süren kemer sıkma politikalarından sonra Nero'nun bu gönlü bol tavırları halk üzerinde olumlu bir etki bırakmıştı. Tabi sonradan bu durum da değişti. Milattan sonra 64 yılında 18 Temmuz'u 19 Temmuz'a bağlayan gece Aventi'nin Circus Maximus'a bakan yamacında bir yangın başladı ve tam 6 gün boyunca bütün şehir cayır cayır yandı. Daha sonra Büyük Roma Yangını olarak adlandırılan bu yangın sırasında Nero şehirde değildi. Bu durum büyük tepki çekti ve dönemin tüm yazarları başta olmak üzere herkes Nero'yu suçladı.
3. yüzyıldan sonra Hristiyanlık Roma İmparatorluğu içinde yayılacak ve hatta devletin resmi dini olacaktı. Ancak ilk zamanlarında Hristiyanlar Romalılar tarafından büyük zulüm görüyordu. Hepsi toplanıyor, işkence görüyor, çarmıhlara geriliyor, yakılıyor ve köpekler tarafından parçalanmalarına izin veriliyordu. Maalesef tüm bu zulüm İmparator Nero tarafından biliniyordu. Ancak kendisi bırakın itiraz etmeyi, bu eylemleri destekliyordu. Zaten böyle bir adamın aksini düşünmesini bekleyemezdik. Büyük Roma yangını sonrası şehirde büyük bir boşluk açıldı. O dönem alışveriş merkezleri popüler olmadığı için İmparator Nero bu alana bir saray yaptırmaya karar verdi. Ama bildiğimiz saraylardan değil, altından bir saray. 37 metrelik dev bir sütun etrafına inşa edilen bu devasa sarayda bir de Nero'nun heykeli bulunuyordu. Altın Saray olarak adlandırılan bu yapı Nero'nun ölümünden kısa bir süre önce tamamlandı. Günümüzde ise pek bir kalıntısı kalmadı. Çünkü Nero'nun ölümü sonrası saray pek çok farklı amaçla kullanılmaya başladı. Milattan sonra 67 yılında Nero, Sporus isimli çocuk bir kölenin hadım edilmesini emretti. Hadım edildikten sonra da onunla evlendi. Tarihçi Cassius Dio'ya göre Sporus, Nero'nun yanlışlıkla öldürdüğü karısı Poppaea Sabina'ya çok benziyordu. Bu nedenle Nero vicdan azabını dindirmek için bu çocuğu hadım ettirmiş ve onunla evlenmiştir. Hikaye nereden tutsan elinde kalıyor. Nero'nun ilk zamanlar sevilen bir imparator olduğunu söylemiştik. Gerçekten de öyleydi. Sanatı ve sporu destekliyor, kendisi de şarkı söylüyor ve lir çalıyordu. Hatta halk konserleri bile vermişti. Bu süreçte olimpiyatların 5 yılda bir yapılmasını emretmiş ve sporcular yetiştirmişti. Kendisi de atlı savaş arabası yarışına katılmıştı. Bu tehlikeli yarışta az kalsın ölüyordu. Bu nedenle devam etmedi ve yarışmalara yalnızca şarkıcı olarak katılmayı sürdürdü. Milattan sonra 67-68 yıllarına geldiğimizde Nero artık çizgiyi aşmıştı ve halk isyanları başlamıştı. Bu isyanlar bazı bölgelerde iç savaşa bile dönüştü. 9 Haziran 68 tarihinde öldüğü zaman onunla birlikte Giulio Claudion hanedanı da sona ermiş oldu. Nero sonrası Roma İmparatorluğu çok kötü zamanlar yaşadı. Bu kötü zamanların bir alamet olduğuna inanan halk, özellikle Hristiyanlar, Nero'nun Deccal olduğuna ve geri dönerek kıyameti getireceğine inanmaya başladılar. Eğer bu serimizi beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Sizlere çok daha fazla ve kaliteli belgeseller üretebilmemiz adına videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilir. Aynı zamanda bizlerin daha birçok belgesel severe ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca sol tarafta Rusya'nın şeytanı 9 canlı adam Grigori Rasputin'i ve dünyanın kaderini nasıl değiştirdiğini anlattığım belgesel yer alıyor. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından en çok beğenilen videolardan oluşmakta.